Merhaba değerli arkadaşlar. YKS kampımızın 46. gününe geldik. 40x40 kitabımızdan da 28. Testi çözeceğiz birlikte. Direkt tahtaya gelin bakalım. Bir neyimiz var neyimiz yok birlikte bir görelim arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz yine kelime sorusu. Attribute kelimesiyle başlayacağız. Attribute kelimesi to ile birlikte kullanılarak to ifadesi attribute to atfetmek anlamına gelecek arkadaşlar. Gönderme yapmak gibi. Comply kelimesi var. Comply kelimesi razı olmak anlamına gelecek. Üçüncüde prosper, yani C şıkkında prosper kelimesi var. Zenginleşmek, iyileşmek anlamına gelecek. Flourish gibi düşünün. Occupy kelimesi var. İşgal etmek anlamına gelecek. Aynı zamanda kişileri falan meşgul etmek anlamına gelecek. Ve attain kelimesi var. Bu da erişmek anlamına gelecek. Yukarı çıktım. The Pacific Ocean, the world's largest water body. Pasifik Okyanusu'ndan bahsediyor. Dünyanın en büyük su kütlesi olarak. A third of ne diyor? The Earth's surface diyor. Yani dünya yüzeyinin 1/3'ünü ne yapabilir? Kaplayabilir. Kaplamak manasında ne olur? Ne diyebiliriz? Occupy kelimesini kullanabiliriz, değil mi? Hani işgal etmekten kastımız gidip işgal etmek değil de daha çok bir yer işgal etmek gibi, o yeri kaplamak gibi düşünürseniz eğer occupy kelimesini değerlendirebiliriz burada. İkinci sorudayım. İkinci soruda substitute kelimesi var. Substitute kelimesi futbolla ilgilenen kişiler bilir. Yedek anlamına gelir normalde. Yerini tutmak olarak değerlendireceğiz burada. Boundary kelimesi var burada. Sınır anlamına gelecek arkadaşlar. Üçüncüsü solution. Çözüm anlamına geliyor. Bir de solüsyon anlamına da geliyor. Hani bu göze falan damlatılan. Supporter destekleyici, substance ise madde anlamında yukarı çıktım. As it is generally known by most of the people that demiş. İnsanların çoğu tarafından genellikle bilindiği gibi nedir o? The demiş geçmiş may have the shape of a solid, a liquid or a gas. Gaz, sıvı ve katı halde olabilen nedir? Maddedir. D'yi işaretledim ikinci soru için. Üçüncü soruda baktık. Üçüncü soruda yine sıfatlar gelmiş karşımıza. Rigid kelimesi var. Sert, katı anlamına gelecek. A şıkkında extravagant var. Bu kişiler için kullanılan savurgan anlamına gelen, müsrif anlamına gelen bir sıfat olacak. Haphazard kelimesi var. Gelişigüzel, şans anlamına gelecek arkadaşlar. Exclusive var. Exclusive kelimesi özel, kişiye özgü anlamına gelecek. Impressing ise etkileyici, büyüleyici anlamına gelecek. Yukarı çıktım. Norway is a country of demiş. Yani Norveç'in bir ülke özelliğinden bahsedeceğiz. Landscape, yani kapladığı alan bakımından, oradaki o yerler bakımından nasıl bir yer olabilir onu alacağız. Sert, katı mı? Gelişigüzel olmaz, kişiye özgü olmaz, savurgan olmaz. Galiba etkileyici bir yer. Which stretches north across the polar circle demiş. Yani yer olarak da nerelere kadar uzandığını anlatan bir ekstra cümle var. Çok önemsemiyorum ben ekstra cümleleri. Impressing kelimesi iyi geldi bu soru için. Dördüncü soru bir zarf sorusu. Abruptly kelimesi var. Aniden anlamına geliyordu. Permanently kalıcı bir şekilde. Profoundly temelde, başlıca anlamına gelecek arkadaşlar. Casually günlük, gündelik. Widely ise geniş çapta. Çıktım yukarı. The amount of rainfall varies demiş. Yani düşen yağmur kütlesinden bahsediyor ve değişkenlik gösterdiğinden bahsediyor. Devam ettiğim depending on where a wetland is located. Yani bu yağmurun düştüğü yerin daha doğrusu neresi olduğuna bağlı olarak nasıl bir değişkenlik gösterebilir? Geniş çapta değişiklik gösterebilir ya. Widely kelimesi geniş çapta dediğimiz alan, yer olarak geniş çapta ne yapabilir? Değişkenlik gösterebilir dedik. Beşinci soru bir edat sorusu, hemen daldım. Diyor ki when warm moist air, yani ılık ve nemli hava ne yapar arkadaşlar? Baktığımızda the water rises diye devam etmiş. It's replaced diye de ikinci kısım devam etmiş. It's replaced dediği kısım çok, şöyle hemen işaretlersem eğer, büyük bir tüyo veriyor aslında. Burada ne var? Bir pasif ifade var arkadaşlar ve pasif ifadelerde by'ı yerleştirirken buradaki, örnek veriyorum, öznenin buradaki nesneyle yer değiştiğine eğer bir şekilde hakim olursanız o zaman pasifi çok daha rahat hareket ettirebilirsiniz. Yani mesela orada neyle yer değişiyor? Cooler air, yani daha serinleşmiş hava yerine geçiyor oradaki bahsedilen ılık havanın. Haliyle bu şekilde bakıldığında by ifadesi ikinci taraf için gayet iyi. Yukarıda ne vardı? When warm moist air over the water, yani suyun üzerindeki ılık ve nemli hava yükselir ise eğer ya da yükseldiği zaman ne olur? Yerini soğuk suya, ya soğuk su nereden çıkmış? Soğuk havaya bırakır diye değerlendirebiliriz arkadaşlar ve B şıkkındaki hani over ve by ifadelerini işaretleyebiliriz burada. Geldim, devam ettim. 6. soru bir phrasal verb sorusu. Hemen anlamlara bakalım. Look down on ifadesi var. Aşağılamak, hor görmek anlamında. Watch out for kelimesi var. Dikkatli olmak, dikkat etmek. Run out of var. Tükenmek, tüketmek. Make do with var. Bu da ile yetinmek, ile idare etmek. Get rid of ise başından atmak, kurtulmak. Yukarı çıktık. In order to demiş. Make için, mak için, ne yapmak için? The burden he has put on you.
Yani senin üzerine koymuş olduğu yükten ne yapmak için? You have to divide the workload decisively. Yani iş yükünü kararlı bir şekilde ne yapmalısın? Bölmelisin diyor. Bu gözle baktığım zaman buradaki onun senin üzerine koymuş olduğu yükten kurtulmak için iş yükünü eşit bir şekilde ya da kararlı bir şekilde bölmek zorundasın gibi bir cümle aldım. E şıkkı get rid of ifadesiyle birlikte. 7. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. The Athenian democracy demiş. Şimdi Atina demokrasisinden bahsediyor. Zaman sorusu olduğu için dikkatli okuyacağım devamını. A democracy in Athens, Greece demiş. Usually considered demiş. From the early 6th century to the mid 4th century demiş. Bu taraf past olacak kesin. Lasted demek değil past olması demek. İkinci taraf unutma. Usually considered dediği yerde pasif var. Devamında to gelecek. Pasifden sonra infinitive kullanıyoruz biliyorsun. To last ya da to have lasted olacak. Geri kalan bütün şıkları kaldır. Şimdi ön tarafta is kullanmam. Devamında to last ile kullanmam yanlış olur. Çünkü o zaman ikisi de geniş zaman cümlesiymiş gibi olur. Devam eden kısımdaki bu 6 ve 4. yüzyılın ortaları dediği kısımlar sıkıntılı kalır. İkinci tarafı da ilk tarafı da past olarak çekimlemek zorunda kalacağım o zaman. O da D şıkkına tekabül ediyor. Was dediği geçmişte böyle bir demokrasi vardı ve ondan önceki zaman diliminde de şu şekilde oluştu şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. D şıkkı gayet iyi oldu zaman açısından. 8. soruyla devam ediyorum. 8. soruda ne diyor bakalım. Thomas said that he had forgotten how. Burada past'ı gördük, burada past'ı gördük, burada soru kelimesini gördük. Gerund infinitive kuralları içerisinde neydi? WH question'larından sonra to geliyordu değil mi? How dedikten sonra o zaman to'yu götüreceğim. Olmaz, olmaz, olmaz. Güzel, kaldık 2'ye. To speak ya da to have spoken olacak. Tamam, devam ettim. French because there had been no opportunity diyor. Devamını da soyut isim olarak desteklemiş mi? Burada da soyut isim var. Soyut isim de kendisinden sonra to alıyordu değil mi? İkinci taraf da to olacak o zaman. B şıkkı çıktı bile. Çünkü D'nin ikinci tarafı infinitive değil gerund olmuş gördüğünüz gibi. B şıkkını işaretledim. Güzel, 2 kuralla çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz if the corrupt business, yani bir if clause sorusu olmuş. Go unaddressed by the free market or regulation demiş. Oradaki go fiiline dikkat, economic growth hindered diye de devam etmiş. Burası pasif bir ifade olacak. Pardon, işaretleyemedim. Burası pasif bir ifade olacak gibi. Şimdi soru içerisinde burada go'nun olmasından ötürü şu hani çekimli fiiller üzerinden gidemeyeceğim. Çünkü çekimli fiiller oraya yazarsam go ifadesi sıkıntılı kalacak gibi. Is, had ve has'i A, D ve E şıklarını eledim. Burada C şıkkında geçen practiced ifadesi verb 3 olarak değerlendirilip bir adjective clause olabilir ama bu kez corrupt business tekil fiili go ile kullanılamaz. Orasının goes olması lazım. Bu ne değişik bir hal olmuş. Devamında şuna bakacağım o zaman. If corrupt business dedikten sonra practice kelimesinin isim halinden faydalanacağım. Devamı da might be olarak kalacak arkadaşlar. Hani bu konuda ikinci tarafta might ve will İkisi de aynı anda kullanılabilir. C şıkkı da doğru olabilirdi ikinci taraflardan bakıldığında ama ilk taraftaki practice kelimesi fiil bile değil, isim olarak kullanılmış. Yani cevap B. Soru çok iyi mi? Sevmedim. Bilginiz ola. Yapacak bir şey yok ama araya gitmiş. Bu konuda diyecek bir şey yok. En azından onun isim olduğunu bilin yeterli benim için. 13 soruyla devam ediyorum. Bir bağlantı sorusu. A mammal is an animal that breathes air demiş. Şimdi memeli hayvanlardan bahsediyor. Hava solur diyor. Has a backbone, tamam. Yani iskelet sırtı vardır diyor. And grows hair at some point during life. Ve tüyleri çıkar diyor. Hani yaşamı boyunca tüyleri çıkar belli bölgelerde diyor. Tamam. All female mammals have glands that can produce milk diyor. Yani süt üretebilir bütün dişi olan memeliler demeye çalışıyor. Buradan yola çıktığım zaman aslında yukarıdaki verilen bilgilerin hepsi pozitif bilgiler. Yani herhangi bir sorun yok verilen bilgilerde ve devam eden kısımda da süt üretebilmeleri de çok negatif bir bilgi değil. Hani burada however'ı kaldırırım, on the other hand'i kaldırırım. As well as isim alır zaten, bu nedenle kaldırırım. In fact bilgi doğrulama amaçlı gelir ama yukarıdaki bilgiler birbirlerine ilave gibi sanki. In addition daha iyi duruyor gibi. Yani yukarıda verilen pozitif bilgilere devam kısmında da pozitif bilgiler verilmiş ve olay böylelikle tamamlanmış gibi görünüyor. Devam ettim bakalım, close test sorularındayız. Close test'te ne sorulmuş bakalım. All scorpions are poisonous demiş. Tamam. Some poisons are specific. Certain prey. Bak burada şöyle bir şey var. Zehirli olduğundan bahsettik ya akreplerin. Şimdi bazı akrepler diyor zehirlidir. Sonrasında diyor ki bazı zehirler de diyor bazı kurbanlar için özeldir. Yani onlara özgüdür demeye çalışıyor. İçin iyi. For'u aldım. And more toxic to some animals than, burada ne diyor bakın?
bazı hayvanlara diğerlerinden daha zehirlidir diyecek. Diğerlerinden diye çevirmemde bir sakınca yok. 12. sorunun tamamı bu şekilde gelmiş. Some others kalıbını bilmeyen varsa öğrensin. YDS, ÜDS, işte bu YKS, vırt zırt, yani ÖSYM daha doğrusu bu some others ikilisini oldukça sever. Bu bilgiyi böylelikle atmış olalım bir kenara. Devam ediyorum, 13. sorudayım. Okumaya devam edelim. Of all the scorpion species, bu türlerden bahsediyor arasında. There are around 25 that can be, yani yaklaşık 25 tanesi varmış ki bunlar ne olabilir? İnsanlara da ölümcül olabilir. Deadly to animals dedik. Devam ediyorum okumaya. You should never play with a scorpion. Akreple oynama diyor. Tamam, oynamayalım zaten. You see one, be sure to let your parent or teacher. Let kelimesine dikkat lütfen. Let artı arada bir tane kişi zamiri artı verb 0, direkt olarak D'yi işaretleyeceğim bu yüzden. Hani 15'i hiç düşünmeye gerek yok. 13'e döndüm. 13'te ne diyor? Hani you see one, bir tane görürsen gibi sanki, değil mi? Annene, babana ya da işte öğretmeninin seni hani bilmesinden emin ol gibi bir ifade olmuş. Sanki burası da if'e yapışıyor gibi. If you see one, hani olur da bir tane görürsen eğer annene, babana ya da öğretmenine haber ver gibi bir ifade oldu bu kısım. Peki. Devam edelim bakalım, 16. sorudayım. When our immune system starts attacking our own bodies, yani bağışıklık sistemimizden bahsediyor. Our'a dikkat. When kullanılmış, verb 1 kullanılmış, yani geniş zaman üzerinden yürüyeceğiz gibi. When ne zaman uyumu yakalamak zorundayız, o nedenle ona dikkat lütfen. Attacking on our bodies demiş, yani kendi vücudumuza saldırmaya başladığı zaman, bizim kendi bağışıklık sistemimiz kendi sistemimize ne yaptığı zaman dedik, saldırmaya başladığı zaman demiş. Ne diyor bakalım? Rheumatoid arthritis usually affects the joints in the hands and feet first. Burada rheumatoid arthritis diye bir rahatsızlık var. Bunun aslında hani eklemleri, ayakları ve eldeki eklemleri tuttuğunu söylemeye çalışıyor ilk kez. Hani bu geçti bu bilgi. Çünkü yukarıda bizim bahsettiğimiz bağışıklık sisteminin bir şekilde neyi? Hani kendi vücudumuza saldırdığı bilgisi var. Bununla nasıl bağlarız bilemedim. Patients with rheumatoid arthritis have a significantly higher risk of having a heart attack. Yine aynı rahatsızlık ve kalp rahatsızlığına sahip olma risklerinin fazla olduğunu söylemeye çalışıyor. Bunlar genel bilgiler, yukarıdaki özele inemedim bir türlü. The disease, hangi disease bu sıkıntılı? Is 2 to 3 times more common in women than men demiş. Geçtim bunu da. Rheumatoid arthritis is much more common after the age of 40 demiş. Bu rheumatoid arthritis ile alakalı gittik bayağı. E'deyim. Mistaking body tissues for foreign invaders, we have an autoimmune disease demiş. Yani bakın, vücuttaki dokuları farklı, yani dışarıdan gelen dokular olarak bu karıştırıyor vücut. Ardından da ne yapıyor? Bir immün rahatsızlığı ortaya çıkmış oluyor. Yukarıdaki our ifadesini boşa işaretlememiştik. E şıkkında geçen bir V ifadesi var. Oradaki virgülden sonra gelen bu verb ing ise erek arak takısı getirecek buraya ve doğal olarak cümlenin tamamını niteleyen bir hal alacak. We have an autoimmune disease dediği de yukarıdaki cümleyi tamamlayan kısım olacak. Cevabı E olarak işaretledim bile ben. 17 ile devam ediyorum. But sometimes express them differently diyor. Them buradaki nedir bir bakalım. Bu them'i bir değerlendirmeye çalışalım bakalım. Mental illness in children can be hard for parents to identify. Buradaki parents them olamaz sanırım, değil mi? Yani olur da normalde hani çoğul vesaire, ama yukarıda express them differently dediği şey onlara farklı bir şekilde ifade eder bazen dediği, anne baba olamaz herhalde ifade edilen şey. Many children who could benefit from treatment don't get the help they need demiş. Buradaki many children da olmaz galiba. Many adults don't know the signs and symptoms of mental illness in children demiş. Yani birçok yetişkinin çocuklardaki rahatsızlığın hani işaretlerini, semptomlarını bilmediğini anlatan bir cümle var. D'deyim. Children can develop all of the same mental health conditions as adults. Güzel. Bak, buradaki mental health conditions olabilir bu. Yani çocuklar yetişkinlerin geliştirmiş olduğu neredeyse bütün aynı mental rahatsızlıkları ortaya çıkarırlar. Fakat bazen onları farklı şekilde ifade ederler. 17'ye D güzel durdu abi. E şıkkını okumadım. Okudum da aslında okumadım. İçimden okuyorum bazen. Siz okumadım zannediyorsunuz ama ben bakıyorum. 18'deyim. When combined with other elements like copper ne ya? Copper and silicon demiş. Bakır ve işte silikon gibi diğer elementlerle ne yapıldığında, birleştirildiğinde. Burada bir özne eksikliği var. Dikkatinizi çekmiş olayım buraya. Özne eksikliği olduğu zaman aşağıda bir şekilde özneyle bağlanmak zorunda olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Yani bu bir özne sorusu aslında bir yerden sonra. Bakalım nedir o? A gold is resistant to most acids demiş. Olmadı. Aluminium can make strong but light alloy demiş. Tuttum. Öznelere bakıyorum ya. Much jewelry is made, bilmem şu kadar karattan yapılıyormuş. Deriz derarı yapamam, elementlerde değil. Çünkü yukarıda bir elementin bir şeyle bağlandığını anlatmaya çalışıyor. A'ya bir daha bakacağım, bilgi mi gerektiriyor sanki burası diye, ama
Yok, can bağlantısı daha güzel. Bu daha genel bir cümle olmuş A'daki. Can bağlantısından kasıt şu, birleştirildiğinde şunu yapabilir gibi bir çıkarım yaptırıyor ya. Can o yüzden daha güzel olmuş. Hani A şıkkında net bir bilgi vermiş. Hani bir bilimsel bir gerçeklik gibi. Fakat bunu hani bilgi gerektirdiği için eliyorum açıkçası. Yani ben bilmiyorum böyle bir şeyin olup olmadığını ama can'le geçiş çok daha güzel B şıkkında. Normal şartlarda A'da da böyle bir geçiş, işte might gibi vesaire bir geçiş olsa çok daha severdim bu soruyu ama neyse ki bir tane şık kurtarıyor. 19'dayım. Fires are much more likely to start and spread during droughts demiş. Unless, when, yet, as long as ve though. Unutmadan işaretleyelim. Tekrar yukarıdan bakacağım ne anlattık bir. Fires are much more likely to start and spread during droughts demiş. Yani kuraklık esnasında yangınların çok daha başlayıp yayılma ihtimali yüksektir dedik ve tuttuk. Unless ile başlayacağız. Bakalım ne çıkacak unless'in altından. Unless forest fires can be extremely difficult to put out or control. Söndürmesi veya kontrol etmesi çok zor olmadıkça. Yani. When the grass and plants are dry. Güzel. Buradaki when kelimesi hatta gelmiş burada drough'u niteleyen bir adjective clause cümleci olmuş. Yani oradaki bütün otların, işte bitkilerin vesaire kuru olduğu kuraklıklarda ya da kuraklıklar esnasında hani başlaması ve yayılması çok daha muhtemeldir diyor. B şıkkını tuttum ben. Bunu aldım bir kenara. Yet demiş fakat yukarıda verilen bu hani yayılma, başlama vesaire bunların muhtemel olmasına nasıl itiraz ediyoruz? They can be enormous in size and may quickly change directions. Bu muhtemel bir sonuç, yet değil and de devam etse tutardım bunu. As long as they may spread quickly up steep slopes on the sides of mountains and hills. As long as bu koşulda yukarıya çıkamadım. Though the weather has a large impact on how a fire will spread. Bu zaten yukarıda verilen bilginin aynısı. Though ile nasıl bağlayacağız? B şıkkı iyi oldu gibi. Cümle tamlamalarda en büyük sorun burada çıkıyor. İşte yukarıdaki bilgi ile aşağıdaki bilgi birbirini tutuyor. Fakat araya though giriyor ve bu iş bitiyor gibi. 20. sorudayım. A solar eclipse demiş can only be seen from certain places on Earth demiş. Tamam. Bu arada bağlaçlarının altını çizdim ben. Şimdi bakalım ne arayacağız aşağıda. Even though lunar calendar is based on the orbit of the moon demiş. Yani güneş tutulması diyor işte dünyanın farklı yerlerinden ya da belli yerlerinden görülebilir diyor. Güneş eklipsi bunu görülebilir. Tamam. Even though'da başladık. Şimdi nasıl bir zıtlık verdi? Bir güneş takviminden bahsetti. Güneş takviminin ayın hareketlerine bakarak hareket ettiğini söylemeye çalıştı. Adem abi sinek var içeride kocaman. B'deyim. As a result, very few modern societies use a lunar calendar or month demiş. Ya bunun sonucunda mı kullanıyorlar abi? Yok. However diyor. Allah Allah. However, many ancient societies measure their time in lunar months or moons demiş. D'yi de okuyacağım. Nevertheless, solar eclipses may always happen during the new moon phase demiş. Bunun yukarıdaki bilgiyle nasıl bir zıtlığı olabilir? Nevertheless'ı vermişsin araya abi. E'deyim. As the moon only blocks the sun for a small area demiş. He. Güzel. Güneş tutulması neden belirli yerlerden görülür? Ezle çünkü demiş. Ay sadece belli bir bölümünü kapatabilir güneşin demiş. İyi oldu. E'yi tuttum ben. Paragraf çözelim haydi. Bütün sorularda bilgi var. Bu güzel bir şey gibi. Hani pasajı çözme konusunda. Floods which generally cause destruction to people. Tamam. Demek ki selden bahsedeceğiz. İnsanlara zarar veren gibi. The floods demiş caused by heavy rainfall at the source of Nil. Nil nehri kenarında da demek ki bir kaynağında da demek ki bir yağmur doğmuş. Yani sel doğmuş daha doğrusu. 23'teyim. The construction of a dam on river Nil demiş. Yani Nil nehrine demek ki bir baraj kurulma durumu söz konusu. Onunla alakalı da tutmuş burası. Peki. Okuyacağım paragrafı, yakaladıkça duracağım. Bir görelim ne var orada. Perhaps the best known example of seasonal flooding is the annual expansion of Nile River in Egypt. Yani bildiğimiz hani mevsimsel sel gelme olayının hani en belirgin örneğini Mısır'da Nil Nehri'nin genişlemesinden, yıllık olarak hani genişlemesinden görebiliriz diyor. In ancient Egypt, monsoon rains, muson yağmurları işte ya at the source of the river, yani bu bahsettiğimiz Nil Nehri'nin kaynağında gerçekleşen bu muson yağmurları would cause the waterway to extend out a good distance during the summer. Yani yaz ayları esnasında iyi bir mesafe genişlemesine yol açar diyor bu su yolunun.
In this case, the flooding was not a disaster but a godsend. Godsend dediği de God given gift gibi, hani böyle Allah vergisi demeye çalışıyor. Bir felaket değil, aslında bir Allah vergisi, bir güzellik diyor. The expanding waters would leave fertile silts all along the banks of the river, making the area ideal farming land once the river had subsided again. Bak güzel. Nehir tekrar çekildiği zaman diyor aslında oradaki araziyi ne yapar diyor? Ideal for farming, yani çiftçilik yapabilmek için ideal hale getirir, verimli toprak haline getirir demeye çalışıyor. This is one of the main factors that allowed the civilization to thrive in the Egyptian desert demiş. Yani burada ne diyor? Bak Mısır çöllerinde bu bahsettiğimiz Mısır medeniyetinin iyi bir şekilde zenginleşmesi ve ortaya çıkmasının temel faktörlerinden biriydi diyor. Yani 21. sorudaki floods'la alakalı bilgiler geldi aslında. 22. soruda da bir bilgi var. O da geldi aslında. Evet. Yani 23'e de bakacağım. Yok 23 gelmedi daha da, diğer ikisi geldi. Şu 21'e dalacağım artık. Floods dedik ya, which generally cause destruction to people were believed to be the punishing act of God in ancient Egypt demiş. Değil. Allah vergisi dediğimiz olay bu değildi. Provided the only source of moisture to grow corn in Egypt demiş. Değil. Bu hani mısır yetiştirme falan bilmiyoruz. Contributed to the blooming of the Egyptian civilization. Doğrudur. Bu işte şu son okuduğum cümle. Burası dikkatimi çekmişti aslında. Ruined Egyptians' crops as well as their farming land deal enabled ancient Egyptians to store water for irrigating for their farming land in the dry season. C şıkkını işaretledim. 21-22'ye geldim direkt. Bakalım. Floods caused by heavy rainfall at the source of the Nile. Bu da bu kısımda gelmişti. Ruined the crops once a year since they left the fields under thick mud. Değil. Çamur altında bıraktı falan değil abi. Prevented the land from becoming a desert in the spring. Değil. Bu arada şıklar burada kaymış. Kitapta da normaldir. Led Egyptians to build dams in order to protect their farming villages. Değil. Made the areas far from the Nile habitable demiş. Değil. Left rich soil deposits on its banks which made farming possible in the dry season. In summer demişti ya, ha burası. Verimli toprak haline getirir dediğimiz yeri yakaladık. E şıkkı cevap olacak 22. soruda. Şu artık baraj işine bir girelim. Tekrar döndüm paragrafa. At present the river is blocked off by a dam upstream which collects the summer rain and sends it out throughout the year. Bir tane baraj var. Ve bu barajın olduğu yerde arkadaşlar gördüğünüz gibi yıl boyunca ne yapılıyor? Su topluyor, yani daha doğrusu yazın su toplanıyor, yağmur toplanıyor ve bir şekilde sene boyunca gönderiliyor diyor. This has extended the planting season. Yani bu bahsettiğimiz işte toprağın verimli kullanıldığı bu sezonu artırdı diyor. Genişletti diyor ya da. So that the Egyptian farms can grow crops year round. Ve böylece Mısır çiftliklerinde ne yapılabiliyor? Yıl boyu ekin yetiştirilebiliyor diyor. 23. soruda buna gönderme yapacaktır diye tahmin ediyorum. Proved to be inadequate against its annual summer flood değil. Meant that the annual floods were controlled and agriculture expanded. Güzel. Paragraftaki bilgi belliydi zaten. Şurada bahsettiğimiz Ekim döneminin artmasından bahsetmiştik. Onu da 23'te B şıkkı vermiş gayet. Devam edelim bakalım bir diğer soru ve paragraf ile. Global warming var 24. sorunun kökünde, geçtim. Polar bears, kutup ayıları, bunu da aldım. Global warming causes demiş. The purpose of this passage is to explain that global warming causes. Yani küresel ısınma ne anlatıyor? Bize onu gösterecek gibi görünüyor bakalım. Şimdi şöylece bir tutalım bakalım ne olacak. Global warming can cause habitat displacement, which is a great problem in the ecosystem. Yani habitat displacement dediği yani yaşam alanlarının değişmesinden bahsediyor ve bu da ekosistemde büyük bir problem yaratıyor diyor. Imagine how animals affected by global warming get through such a situation. Yani küresel ısınmadan etkilenen hayvanların bu tarz bir durumdan nasıl kaçacağını ya da nasıl baş edebileceğini bir tahmin edin diyor. These animals have spent millions of years in their respective ecosystems and then abruptly their adaptation will shift. Bu hayvanlar bildiğin hani ardı ardına gelen ekosistemlerde yıllar harcadılar ve aniden onların bu adaptasyonu ne yapacak? Değişecek diyor. This is more illustrated by how ice gives way to water in the polar bear habitat demiş. Bu kutup ayılarının yaşam alanları içerisinde nasıl bir değişkenlik olduğuyla çok iyi örneklendirilebilir diye bir bilgi aldık.
Beyond habitat displacement, experts agree that global warming produces a shift in timing of many natural cyclical events in any animal's life. Yani yaşam alanlarının değişmesinin yanı sıra uzmanlar şu konuda da hemfikir. Küresel ısınma dediğimiz şey aslında bir hayvanın hayatında bu döngüsel olarak gerçekleşen eylemler konusunda da zamanlama noktasında bir değişiklik ortaya atabilir diyor. For example, birds have altered timing of long-held migratory and reproductive routines, living more easily under warm climate. Yani bu göç eden kuşların göç etme zamanından tutun üreme zamanlarına kadar, üreme rutinlerine kadar hani bu hayvanlar örneklendirme için verilmiş burası ve bu hayvanların aslında ılık iklimlerde daha rahat yaşadığına dair bir bilgi. Some hibernating animals too are ending their sleep period earlier because of warmer spring temperature. Bazı kış uykusuna yatan hayvanların da hani bu ılık mevsimden ötürü bu bahsettiğimiz periyodu daha azaltmaları söz konusu olmuş. Okudum bayağı ama yapacak bir şey yok. Hani küresel ısınma deyince durmuyor paragraf öyle. 24. soruyu alacağız elimize bakalım. Global warming demiş. Is causing ice caps to melt leading to severe climate change in polar regions. Değil ha, bu genel bilgi. Doğrudur ama genel bilgi. Affects all forms of life from human beings to animals and plants demiş. Çok genel bir bilgi. Doğru ama. Leads animals to move into new places to escape the gradually growing heat. Yani bilemedim. Is having adverse effects on the lives of animal species. Bu genel bir cümle olarak paragrafı özetliyor aslında. Paragraf başında verilen bilgi habitat displacement dediği şey vardı ya, bir o var mesela. Yine aynı şekilde burada timing noktasında hani o cyclical events, yani o bahsettiğimiz hayvanların hayatında döngüsel olarak rutin gerçekleşen eylemlerde de sıkıntı yaratıyordu. Yani ters etkiler yaratıyor deyip daha rahat bir şekilde çıkabiliriz bu sorunun içerisinden. Bu kutup ayıları nerede geçmişti paragraf içerisinde bakalım. Şu ortada this is more illustrative örnek verdiği noktada onların bir şekilde habitatı değiştirmek durumunda kaldığını anlatmıştı. Polar bear'lar başka bir yerde de geçmedi. Have begun to wake up earlier than their wind. Yok bak, kış uykusundan erken kalkmaya başlıyorlar diyor. Bilmiyoruz onu. O bilgi gelmedi bize. Sadece polar bear'larla alakalı bilgim benim yerlerinin değişmesi. Could be extinct within years because of global warming. Bu da yani olabilir ama bilemem ben. Paragrafta yok. Are losing their natural home as a result of melting sea ice. İşte bu. Orada ne demişti? Habitat displacement dediği şey C şıkkında doğrulandı direkt. 26 ile bitirelim paragrafı artık. Bakalım ne anlatıyor? The purpose of this passage is to explain that global warming causes, yani küresel ısınma neye sebep oluyor? A'da diyor ki variations in animal behavior as it creates higher temperatures. Yani hayvan davranışlarında değişkenliklere sebep oluyor çünkü yüksek iklim ya da sıcaklık ortaya atıyor diyor. A şıkkı güzel. Causes certain mammals to breed and migrate earlier than expected. Şurada yani üremelerine yol açar dediği kısım sıkıntı. Bears to stop hibernating altogether değil. Birds to stop migrating to warmer places. Tam aksine warmer places'lara gidiyordu onlar. Causes some species to completely disappear from dirt. A şıkkı iyi arkadaşlar. Böylelikle 26. soruyu da çözdüm. Haydi bakalım diyaloglarla devam edelim. 27'de ne anlatıyoruz? Bakalım. You are not planning to change your kids' school in the middle of the term, are you diyor. Yani çocuğun okulunu dönemin ortasında değiştirmeyi planlamıyorsun değil mi diye soruyor baba anneye. Bakalım anne ne diyor. In fact I am. Ben değiştirmeyi düşünüyorum diyor. I know you will disagree with me on this as usual. Biliyorum bana karşı çıkacaksın her zamanki gibi. Just try to understand the reason why the reason for this sudden decision and be supportive. Bu ani kararı sadece nedenini anlamaya çalış ve destekleyici ol. We need to move to a cheaper district. Yani daha ucuz bir yere taşınmamız lazım diyor. Father arada ne diyorsa mother diyor ki you are mistaken. Hatalısın. I have already spoken with all of her teachers and the headmaster of the school as well and they all think like me and say that she can tolerate this change because she's a school social kid. Yani okul öğretmenleri ve müdürüyle de konuştum. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Yani çocuk bu alışkan ya da bu değişikliği tolere edebilir. Çünkü o çok sosyal bir çocuk diyerekten gitmiş. Muhtemelen baba bu çocuk ne yapacak, nerede, oralarda nasıl ayak uyduracak falan diyor Adem abi. A'da diyor ki you never consider different opinions especially on child care and development. Güzel. Bak baba burada karşı çıkıyor. Diyor ki hiç farklı görüşlere yer vermiyorsun arkadaş. Hani çocuk bakım ve gelişimiyle alakalı. O da diyor ki hatalısın. Ben zaten konuştum şuna. A şıkkı çok iyi. B değil. Are you sure that this is the only solution to our financial problems? Bu aşağıda konuşmaları anlatacağı bir bilgi değil. Nobody likes you because you are terrible mother thinking of geç.
I absolutely agree with you. Houses are cheaper in the outer region of the town. Bu karşı çıkmamış. I was planning to get a second job to overcome our economic problem. A şıkkı güzel. 28. soruyla devam ediyorum. I do not get it demiş Jane. Why are you applying for a babysitter position? Anlayamadım. Niye gidip diyor hani bir çocuk bakıcılığı pozisyonuna başvuruyorsun? You are a nurse and could easily get a job in any hospital. Sen bir hemşiresin ve herhangi bir hastanede zaten iş bulabilirsin diyor. Mary ne diyorsa Jane diyor ki I thought you would prefer to work as a nurse no matter how hard the conditions may be. Ben senin hani ne kadar zor koşullarda olursa olsun hemşire olarak çalışmayı tercih edeceğini düşündüm diyor. Every profession has its difficulties and believe me in time you get used to them. Her bir pozisyon, her bir işin neyi var? Zorlukları var ve inan bana alışacaksın onlara diyor. Well, probably rightly said. Muhtemelen haklısın. Nursing doesn't appeal to me however. Ancak diyor hani bana çok hitap da etmiyor hemşirelik demeye çalışıyor. Yani hemşireliği yapmayacağım gibi bir ifade aldım bunun konuşmasından. A'da diyor ki I applied to many hospitals and they all turned me down because of my age. Geçtim. Çünkü başvursa eğer aşağıdaki Mary'nin konuşmasının o ikinci kısmı olmaz. Have you ever been with children? They are so much fun to be around. Senin çocuklarla oldun mu falan hani burada o zaman bu açıklama cümlesi saçma kalıyor. Since I was a kid I always wanted to be a babysitter and not a nurse. My parents forced me to become a nurse demiş. Burada da yine aşağıda Jane'in konuşmasına gönderme yok. Yukarıya güzel bağlıyor da hani bir daha devam edeyim okumaya. Considering all the night shifts, sleepless hours on your feet and the smell of hospital on your clothing, I changed my mind. Şöyle. Gece nöbetleri, orada uykusuz geçen saatler ayakta ve hastane kokusu üstünde. Fikrimi değiştirdim diyor D şıkkında. O da diyor ki ben senin o şekilde çalışacağını düşünüyordum. Hani bak güzel. Koşullar ne kadar zor olursa olsun kelimesinin gelmesinin nedeni aslında burada bahsedilen tıkır tıkır uykusuz geceler, işte o nöbet saatleri vesaire vesaire. Güzel. D şıkkı bu nedenle buraya oturur. Yukarıya zaten gönderme yapıyordu. Aşağıya arıyordum. Aşağıda D şıkkında güzel bir gönderme yakaladım gibi. 29'un soru bir nedir? Restatement sorusu. Bakalım. Dyslexic individuals are more likely to make mistake in a task that involves regulating small eye movements. Tamam. Which suggests that a lack of control over visual attention may contribute to some cases of dyslexia demiş. Tamam. Deneyeceğiz bakalım şansımızı. Ne anlatıyor 29. soru? Dyslexic people have some problems with ordering eyes. Bu şimdi burada hani muhtemelen indirect bir soruyla karşı karşıyayız. Some problems with ordering eyes dediği şey that involves regulating small eye movements kısmına göndermedir. And it causes lack of attention in visual images demiş. Burada da lack of control over visual attention dediği kısım gelmiş. Burada çok eksik yok gibi A şıkkında. Bir devam edelim. If a person is dyslexic demiş. She makes mistakes while doing easy tasks with eyes and it also affects visual attention of him demiş. Fena değil. The people having dyslexia may make mistakes in a duty involving eye movements and it means that deficiency of control over pictorial attention might contribute to it. Cevap C şıkkı. Net. D işaretledim C deyip Adem abi. Hop. Yazılı sayıp sözlü yaptım hadi. C şıkkı arkadaşlar. Kitabımızda bunun cevabı A olarak görünüyor. Fakat kitabımızdaki cevabı C olarak değiştirme iznini veriyorum arkadaşlar. 30. soruyla devam ediyoruz. Depression and obesity have long been associated, but how they relate over time is less clear. Tamam. Depresyonla obezitenin uzun zamandır ilişkili olduğu, fakat nasıl bu ilişkili olduğu açık olmadığı falan anladık. The link between obesity and depression have long been known. Hoba süper geldi ha. Associate, link, long. Tamam. But their relationship during this time is not that clear. Hoba. Çok net bir cümle olmuş bu. Hiç konuşma, hiç düşünme. A'yı işaretle sıradaki soruya gel abi. A friend of yours has invited you out and takes you in one of the most expensive restaurants in town. Arkadaşın davet ediyor seni ve en pahalı restoranlardan birine getiriyor. When the bill comes, she tells you that your half is 45 pounds. Wow. Geliyor artık hesap ve senin kısmına düşen 45 pound. Oba. Because you have thought you are a guest, you are totally shocked. Hani sen misafir gittin artık tamamen şaşkın vaziyettesin. And besides,
You don't have that much on you at the moment ve aynı zamanda da o kadar paran yok üstünde, ne dersin? Adamı düşürdüğü duruma bak. If you had informed me earlier, I could have arranged to allocate some more money for this purpose, but it's too late now. Haber vereydin ayarlardım falan. Bilemedim. Devam. Whatever the price is, you can order anything you want since you are the guest. Geç abi, bunu karşı taraf söyler. Excuse me, but there is nothing that I can do at this very moment. You will have to bear it the way it is. Fena değil gibi. I thought it was your threat and if we are going to share it, you should have told me earlier. What's more, I don't have that much cash on me. Tuttum D'yi. Niye D'yi tuttum bak. Bu senin yemeğin kardeşim. Aynı zamanda diyor ki eğer paylaşacaktıysak bana söylemiş olman lazımdı. Bunları niye işaretlediğimi de söyleyeyim. Yukarıda bütün noktalara tek tek göndermesi var sorunun. And what's more dediği kısım besides'la gönderme yapıyor. Bak I don't have that much on cash on me dediği kısım da burası. Yani D şıkkı birden fazla yere gönderme yaptığı için güzel olmuş. Bu nedenle de işaretlenmiş diyelim. 32. soruyla devam edilmiş diyelim sonra da. Your sister's daughter, kardeşinin kızı not only has many difficulties in learning, sadece öğrenmede zorluk yaşamıyor, but also has a violent temper. Aynı zamanda da hani neyi var? Sıkıntısı var. Ne? Birazcık çabuk kızıyor diyelim. The doctor has diagnosed her with ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder diye bir hastalık var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diye. O teşhisi koymuş doktor. Your sister is really worried and asks if you know anything about it. Kız kardeşin endişeli ve sana soruyor herhangi bir şey biliyor musun diye. Having read an article about it recently, yakın zamanda bir makale okumuş birisi olarak ne dersin diyeceğiz. Yakın zamanda makale okumuş birinin bir açıklama yapmasını bekleriz. This is a subject beyond my field. Bunu geçtim. But if I'm not mistaken, neyse okuyayım. Such people have to be operated in order to remove the tumor causing such reflexes. As you know, I am no psychiatrist, but I believe it has got something to do with the well-being of the society and of course the well-being of the individuals. The doctor must have given you something about the subject rather than asking people who are ignorant about the happenings. Better sit down and read those. Ya bir git, bunu söylemez. It means that people have difficulty keeping their minds on one thing. Hiperaktiviteye göndermeyi yaptı. They may get bored with homework or other tasks after a few minutes, make careless mistakes, have trouble listening and seem to daydream. D şıkkını tuttum arkadaşlar. Birebir açıklamış zaten it means diyerek. 33 ile devam ettik. Paragraf tamamlayalım haydi. 33'te diyor ki this means that each type of enzyme only reacts with the specific type of substance that it was made of. Bu şu anlama gelir diyor. Ne anlama geliyorsa şunu anlatıyor. Bak öndeki cümleyi anlatıyor. Dikkat et. Each type of enzyme, her bir enzim tipi sadece nasıl diyelim? Sadece özel bir tür maddeyle reaksiyona girer diyelim. Hani çok uzatmayayım orayı. This is important so enzymes don't go around doing the wrong thing and causing chemical reactions where they are not supposed to. Bu önemli diyor çünkü yani bu nedenle de devamında enzimler ne yapar? Hani yanlış şeyi etrafta dolanıp yanlış şeyi yapmazlar ve bu hani aynı zamanda ne yapmazlar? Causing chemical reactions where they are not supposed to. Yani olmaması gereken yerde kimyasal reaksiyonlara da neden olmazlar gibi bir şey anladım ben. Şimdi yukarıya baktığımda this means that each type of enzyme only reacts with the specific type. Yani burada bir özele indirgeme var. Her bir enzim her bir maddeyle eşleşmez. Ne yapar? Spesifik bir type'la eşleşir gibi. Bunu nereden alacağız ona bakalım. Enzymes are often used in industrial applications demiş. Geç. Many drugs and poisons act as inhibitors to enzymes demiş. Geç. There are special enzymes to break down different types of foods. The molecule or substance that the enzyme reacts with is called the substrate demiş. Enzymes are very specific diye de E'de konuşmuş. Şu çıkabilir buradan. Enzimler çok spesifiktir. Bu şu anlama gelir. Her bir spesifik enzim her bir spesifik maddeyle eşleşir gibi bir şey. E şıkkını tuttum ya. Fena değil. Çok sevmedim paragrafı ama fena değil. Neyse. 34'te devam ettik bakalım. There are over 650 Adem abi. Muscles in the human body. 650 kas var insan vücudunda. They are under our skin and cover our bones demiş. Tamam. Muscles often work together to help us move. Tamam. Yani
kasları anlatıyor. İşte cildimizin altındadır, bizim kemiklerimizi kaplar, işte birlikte hareket etmemiz, ya hareket edebilmemiz için daha doğrusu birlikte çalışırlar falan. Sonrasında ne dediyse, for example we just think of running and our body does the rest diyor. Biz sadece düşünürüz koşmayı ve vücudumuz geri kalanını yapar diyor. Beyinle olan alakasını mı kurmaya çalışacak acaba? Smooth muscles are special muscles that don't connect to bones. Bu kadar özel de değiliz. We don't really have to think about moving each individual muscle. Güzel. Yani her bir tekil olarak kasları düşünmemize gerek yok. Örneğin biz sadece koşmak hakkında düşünürüz. Bizim vücudumuz geri kalanını yapar. Güzel. Beyinle olan alakasını kuracak demiştim ya. B onu yapmış. 35'te devam. So long as the leaders of the banned trade unions stay in prison. İşçi sendikalarından bahsediyor. Yasaklanmış işçi sendikalarından bahsediyor ve onların liderlerinin hapiste kalmasından bahsediyor. Tamam. Blue collar workers, tamam. Rights cannot be expected to be defended in any way diyor. Ay bugün de okuyamıyorum Adem abi ya. Tamam. İnelim şıklara, neyi bekliyoruz anlamadım. İşçi sendikası başkanları hapse atılmaya devam edildiği sürece hapiste kalmaktan bahsettik ya, stay in prison, onu kaldır. Mavi yakalı işçiler, blue collar workers dediği yer hiçbir şekilde kendi özlük haklarını savunmak için beklenti halinde değildir. Cannot be expected dediği kısım böyle çevrilmez galiba. Çünkü diye devam etmiş. Burayı komple kaldırdım. Yukarıda so long as var. Yasaklı sendika birliği başkanları hapiste kaldığı süre içerisinde. Olmadı. During the time gibi bir ifade istedi. Burası olmadı. Yasaklı olan sendika birliği başkanları hapiste kaldığı müddetçe bu fena olmadı gibi. Evet, fena olmadı gibi. Mavi yakalı işçilerin haklarının herhangi bir şekilde savunulması beklenilemez. Güzel. Tamam, D şıkkı. 36 ile devam. In any legal system demiş. Yani herhangi bir hukuk sisteminde diye çevrilebilir burası. Virüsten korumayı niye güncelleştirmiyorsun Adem abi? Bak burada işaret geliyor. In any legal system demiş. Tamam. A fair trial is defined as one in which the judge is impartial and fair to both the defendant and the plaintiff demiş. Tamam. Şöyle bitecek. In which'i alacağız. Bu one'ın içerisine gizleyeceğiz. A fair trial dediği şey adil bir yargılama şudur deyip bitecek. Evet, yani şu şekilde tanımlanır diye bitecek daha doğrusu. Bir tek B'de var. Hemen daldım. Herhangi bir hukuk sisteminde, in any legal system, adil yargılama, fair trial, hakimin hem davalıya hem de davacıya, both and, hem davalı hem davacı, gayet güzel, tarafsız ve adil olması şeklinde, the judge is impartial and fair olarak tanımlanır şeklinde tanımlanır diyor. Güzel. B şıkkı süper oldu. Yüklemden yola çıkıp çözmüş bulundum. 37-38'de devam bakalım. Bilim insanları son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde Alzheimer hastalığının önümüzdeki yıllarda tedavisi daha kolay bir rahatsızlık olacağını düşünüyorlar. Tamam. Bilim insanları düşünüyorlar. Scientists think. Scientists are of the opinion. Scientists suggest. Scientists admit. Şu ikisi daha muhtemel gibi 37'de. Dur bakayım. Ben okusam daha iyi ya galiba. Hepsini tutacağım çünkü elimde. It's commonly believed that. Bu inanılır diye gider. Yani inanılıyor diye gider. Yok abi. Scientists think that the treatment of Alzheimer will be easier in the following years thanks to the recent scientific studies. Scientists are of the opinion that, tamam, the treatment of Alzheimer will be a very easy one thanks to new scientific developments. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı. 37. sorunun cevabı C şıkkı olarak kitapta değiştiriniz lütfen. 38 ile devam. Nature dergisindeki araştırmaya göre eğer kötü beslenme konusunda gelişmiş ülkeler önlem almazsa bu bir felakete dönüşecek diyor. Nature diye bir dergi var demek ki. Tamam. According to the research in Nature olur. As to the research in Nature olur. A, B oluyor. According to the research in Nature C oluyor. It's suggested in one of the researches in Nature. Bunu geçtim. Before turning to a disaster, according to a research. Tamam. A, B, D, A, B, C, E oluyor. Eğer kötü beslenme konusunda gelişmiş ülkeler önlem almazsa diye ifli kısma bakacağız. Unless developing countries take an action against malnutrition A şıkkında, it will turn out to be a disaster. Almadıkça gibi oluyor. Only if the B'yi kaldırdım. Only if olmaz.
If developed countries then don't take precaution against malnutrition, it will turn out to be a disaster. Tamam. C şıkkı daha iyi. A da çok kötü değil bu arada arkadaşlar. Hani take an action, take precaution. Hani take an action biraz daha harekete geçmek anlamı verdiği için, hani burada direkt önlem almak ifadesi geçtiği için C şıkkını bir tık öne çektim ben, o kadar. Evet, sıradaki soruda diyor ki NASA has set up a program called Safeguard which aims at finding out where the dangerous asteroids are located. NASA'nın kurduğu programın adı Safeguard ve tehlikeli asteroidlerin nerede bulduğunu, nerede yerleştiğini daha doğrusu bulmaya amaçlıyor bu program ve onların bir şekilde yörüngelerini izlemeyi amaçlıyor. A new telescope called WISE was launched into space in 2009. 2009'da bu hedefle bir ne yapılmış? WISE adında bir teleskop kurulmuş. Ondan sonra da diyor ki the telescope discovered over 100 asteroids. Bağlantıyı buradan kuruyoruz arkadaşlar. Asteroidleri bulmaya çalışıyorduk ya, bu manada teleskop yaklaşık 100'ü aşkın asteroidi buluyor. And other objects that had been previously unknown ve daha öncesinde bilinmeyen diğer nesneleri de buluyor, keşfediyor bu teleskop. Other scientists are working on ways of coping with such threats from space. Such threats dediği kısmı, bu tarz tehditler dediği kısım, daha önce de threat kelimesi geçmediği için sıkıntılı. 5'teyim. NASA confirms that, NASA'nın yapmış olduğu bu çalışmalar sonucunda NASA şunu doğruluyor. There are twice as many potential hazards in space than previously thought. Daha önce düşünüldüğünden 2 kat daha fazla potansiyel tehlike var diyor. D şıkkında geçen such threats belki buradan sonra gelseydi olurdu ama 4. cümleyi bir şekilde atmış bulunduk cümle soru içerisinden, özür. Marcus Brutus was a Roman statesman who helped assassinate Julius Caesar because he wanted to break his power. Brutus'le Sezar'ın hikayesini anlatıyor. Bir devlet adamıydı diyor Brutus ve Sezar'ın ölümüne yardım etti çünkü onun gücünü kırmak istiyordu diyor. Peki. One of the reasons for the Roman Empire's decline is that it became too much too big diyor. Yani çok büyüdü. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinin nedenlerinden bir tanesi çok büyümesi diyor. 1 ve 2 çok birbiriyle bağlantılı değil. 3'teyiz. On March 15th, 44 BC, Brutus and other men stabbed Julius Caesar to death as he entered the meeting of the Senate. Tuttum. 2'yi direkt attım arkadaşlar. Bir de Brutus'un Julius Caesar'ın ölümüne yardımcı olması. 3'ten itibaren de süreç anlatılıyor gördüğüm kadarıyla. 2'yi direkt aradan attım arkadaşlar. Bu Roma İmparatorluğu'nun düşüşünün neden olduğunu anlatan cümle. Bitti benim işim. Sıradaki testte görüşürüz. İyi bakın kendinize.